Merhaba güzel dostlarım. Mutfak masamızı daha öncesinde boyamıştım ama o zamanları sırf eskitme kremiyle masif nasıl yapılır diye videoya çekmek için yaptığım bir boyamaydı. Eskitme kremlerindeki kahve renkleri yani espresso kahve olsun, paslı kahve olsun pek sevmiyorum ben. Nedeni ise ikisinde de kızıllık olmasından dolayı. Dokulu budakta en çok beğendiğim rengi koyu kahve wax veriyor. Kanalımdaki dokulu dokusuz budak masif mobilya yapılışı videomdaki gibi az sürünce ortaya çıkan rengi çok seviyorum ben. O nedenle mutfakta hep o rengi kullandım. Terekte ise hibrit multisurface boyalarından küf yeşili ve beyaz renklerini eşit oranda karıştırıp içerisinde çok az miktarda hatta çay kaşığının ucuyla da diyebiliriz. O kadar az yani elde ettiğim bu karışımla boyadım. 2 kat boyadıktan sonra antik beyaz rengiyle kuru eskitme yaptım. Kapaklardaki telleri de yine antik beyaz rengiyle boyadım ve 3 kat akrilik mat vernik yaptım. Masayı daha önceleri yapmıştım. Bankları ve küçük dolap, üzerine dokulu dokusuz budak masif mobilya yapılışı videomdaki gibi rölyef pasta ile budak yapıp daha sonra da dantel rengiyle boyamıştım. Şimdi ise koyu kahve wax'la ahşap rengini veriyorum. Bu arada ailemizin yeni üyesi kızımız Pamuk'la tanıştırayım sizi. Neyi elime alsam boyamak için gidip ona oturuyor. Çok oyuncu maşallah. Sepetleri de dantel rengiyle boyayıp sonrasında onlara da az miktarlarda aynı şekilde wax sürdüm. Fayansların süpürgeliklerini hibrit multisurface beyazla boyayıp taş vernikle korumaya aldım. Bu bekleme sürelerine dair hala çok soru alıyorum.
Ne yaparsak yapalım her işlemden sonra en az 24 saat beklemek uygun oluyor. Mesela boya ve vernik kat aralarında muhakkak en az 24 saat bekleyin ki yaptığınız işlemler sağlam olsun. Derzler de epey bir kötü olmuştu. Ben derzlerde Armonya derz boyasından oldukça memnunum. O nedenle mutfak fayans derzlerini de onunla boyadım. Tertemiz oldu. Derzleri burada kedi dili fırça 2 numara kullanarak boyadım. Daha pratik oldu ve daha az boya gitti. Öyle sanıyorum ki mutfağın tamamına bir yemek kaşığı bile boya gitmemiştir. Derz boyama ile ilgili kanalımdaki derz boyama, derz dolgu yenileme videomu izleyebilirsiniz. O videoda uygulamasını detaylıca anlatmıştım. LED asma tavana çok önceleri rölyef pastayla kabartmalı desenler yapmıştım. Hatta onun da yeni videosu var kanalımda. O zamanları griye boyamıştım onu. Şimdi mutfakta kullandığım diğer renklere uyum sağlaması adına yine aynı şekilde onu da önce dantel ile boyayıp bir gün sonra wax sürdüm. Ama burada wax'ı çok yoğun sürdüm. 1 saat kadar beklettim ve sonrasında kuru ve yumuşak bir bezle açıklı koyulu olacak şekilde silme işlemi yaptım. Sonrasında ona vernik yapmadım. Diğer mobilyalara 2 kat Ultimate Glaze kalın sır vernik yaptım. Bu kalın sır vernik görünüm olarak ekstra parlak oluyor. Aslında mobilyalarda mat görünüm seviyorum ben. Ama mat vernik de akrilik verniklerde var ve onların da yoğun trafik olan bölgelerde ve sürekli deterjanlar ile temizlenen alanlarda koruyuculuğu bana göre çok yok maalesef. Mutfak dolaplarında ve mobilyalarında amacımız eğer ki sağlamlıksa ya kalın sır vernik ya da taş vernik yaparak boyamızı korumaya almak daha doğru oluyor. O nedenle ben de bunlara kalın sır vernik yaptım. Biliyorsunuz 3 yıldır bu boyaları ve vernikleri özellikle kendi evimde eşyalarımda kullanıyorum. Kendi evimde yaptığım uygulamalara dair birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Deneyimlerime dayanarak sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum.